Romanya limanına yanaştık. İltica edeceğiz. Diğer gemilerin peşimizde olduğunu biliyorlar. Kabul edeceklerdir. Telgraf geldi. Buradan derhal çıkmamız emrediliyor. Yoksa bizi bombardımana tutacaklar. Buradan çıksak da Rus gemileri bizi batıracak. Ne yapacağız? Telgraf daha geldi efendim. Bize üçüncü bir yol göründü. Eğer Bulgar çetecilere katılırsak... Varna limanına yanaşmamıza izin verilecek. Kabul ediyor muyuz? Evet! O halde... demir alın. Gidiyoruz. Dairen çok güzel olmuş Naime Sultan. Allah mutlulukla oturmayı nasip etsin. Amin. Keşke siz de düğünden sonra biraz kalsaydınız. Hiç vakit geçiremedik. Dilediğinizce vakit geçirebiliriz. Çünkü burada kalmaya karar verdik. Öyle mi? Hiç haberimiz olmadı. Hünkârımız Mehmet Selim'den kalmamızı istemiş. Tabii abim haklı. Kişiliğine ve zekasına güvenebileceği insanlar olsun istiyor yanında. Mehmet Selim'den daha çok kime güvenebilir ki? Askerler teklifi kabul etti. İsyancı gemisi serbest bırakıldı. Varna'da iyi karşılansınlar. Rusya bir müddet askerleri kaçak olarak görecek. O askerler büyük bir savaş başlatacak. Balkanları ateş topuna çevireceğiz. Abdülhamid'in mağlup olması kaçınılmaz bir kader. Yanlış. Çok yanlış. Karaktersiz herif. Çocuk kullanmak nedir yahu? Çocuk kullanmak nedir? Senin bana bir diyeceğin mi var Fredo? Evet paşam. Beklediğimiz haber geldi. Şıkmanal'ın çalıştığı adamın yerini söyleyecek olan muhbirle buluşacağız. Hala. Peki sen hazır mısın? Hazırım paşam. Siz burada kalacaksınız. Bizim Fredo'yla küçük bir işimiz var. Bakalım bu şık manolin arkasında kim var? Neye bakıyorsunuz bu kadar dikkatli? 2 kase. Bu 2 kase neden bu kadar kıymetli biliyor musun? 2 kilden kase. Eski olduğu için değerlidir herhalde. Sadece eski olduğu için değil. Bak, bu kasenin ağız kısmında yarım bir elma var. Diğerinde de öyle. Birleştikleri zaman birbirlerini tamamlıyorlar. Yani? Yani Esma, bu 2 kasenin üzerinde bir aşk hikayesi yatıyor. Bir elmanın 2 yarısı olmak. Aşk daha nasıl güzel ifade edilirdi ki? İşte medeniyet bu hikayelerde gizli Esma. Sen ne yaptın? Hepsinin isimlerini tespit ettim. Ne yapabilirim sizin için? Sana verdiğim adreste hepsini topla. Onlara gerçek bir medeniyet dersi vereceğiz. Bel Hanım'ın gayesi neymiş evladım? Anlat. Hünkârım, Arapların yeniden büyük bir medeniyete kavuşmasını arzu ediyor. Arap kardeşlerimiz zaten İslam medeniyetinin aziz parçasıdır. Hünkârım, kavmiyetçi bir Arap onun fikirlerinden etkilenebilir. Arap coğrafyasından çıkarttığı tarihi eserleri burada sergilemesinin amacı da kavmiyetçi bir fikir oluşturmak. Abdülhamit gerçek şeyh çocuklarının buraya gelmesini engelleyecektir. Bütün okulları takip alın. Kimlerin gelmesi engellenecekse
Onlar bizim aradığımız Arap kabile reislerinin çocukları olacaktır. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben Gertrud Bell. Kendini tarihe adamış bir kadın. Bizi neden çağırdınız buraya? Size kim olduğunuzu hatırlatmak için. Dedelerinizin tarihini anlatan bir müze kurdum. Neden merak edip icabet etmediniz? Ben söyleyeyim. Abdülhamit mani olduğu için. Sizin payitahtta kendi tarihinizi öğrenmenizi bile istemiyor. Beni Haris kabilesinden Aris. Açtığım sergide senin dedelerine ait 1000 yıllık tabak vardı. Beni Cuşem kabilesinden Alim. Senin dedelerinin yaşadığı topraklardan çıkan eşine az rastlanır heykeller vardı. Beni Neccar, Beni Kaynuka, Beni Saide, Beni Şüteybe, Beni Kinene. Atalarınızın 1000 yıllardır özgürce yaşadığı topraklarda siz sizden olmayan bir halifenin zulmü altında eziliyorsunuz. Siz kavminizin ne kadar şerefli ve soylu olduğunu bilmeyin diye sizi bizden, bizi sizden saklayan Abdülhamit'e yaptığıyla mukabele etmeyecek misiniz? Bizi isyana mı çağırıyorsunuz? Asla. Sadece kendi kıymetinizi bilin istiyorum. Osmanlı'nın altında ezilmek zorunda olmadığınızı bilin istiyorum. Tarihinizin ne kadar büyük olduğunu görün. Ve o tarihin üzerine modern Arap devletleri inşa edin istiyorum. Bunu yapacak olan da siz gençlersiniz. Çöl sizin kaderiniz değil. Vaktinde gelmiş midir Fredo? Tam vaktinde paşam. Göreceğiz. Demek Fehim Paşa sensin. Siz kimsiniz sevgilim? Luca Tesso Paşa. Afyon gemisini batırdığın adam. Madem birbirimizi bulduk Luka, sana mükemmel bir teklifim var. Teklifi ben yapacağım paşa. Fredo, kardeşimdir. Ve sen tuzağa düştün. Ya teklifimi kabul edersin, ya da ölür gidersin. Düşünmedik mi sanıyorsun paşa? O mermiler zayıflatıldı. Buraya kadar işlemez. Sana niye yaklaşmıyorum sanıyorsun? Oraya işlemezse buraya işler sevgilim. Bana neden ihanet ettin Fredo? Kardeşim için. At silahını paşa! At! Yanlış sevgilim. Yanlış. Teslim olmak çok yanlış. Arzunuza eriştiniz Sultan Hazretleri. Ordunuz çok kısa bir sürede Sarıyer'deki mevzilerini güçlendirmişler. İstihkam birliklerimiz pek maharetli. Ruslara karşı siyasi ve askeri bir zafer addediyoruz bu hadiseyi. Sen öyle san. İsyancı Rus askerleri Bulgar çetelerine katılıyor ve sen kaybediyorsun Abdülhamit. Daha da mühimi,
Rus gemilerinin payitahta gelmesini neden bu kadar istediğinizi merak ediyoruz. Bulgar çeteler ayaklanınca öğreneceksiniz Hünkâr Hazretleri. Gel. Hünkâr, beklediğimiz misafirler geldi. Gelsinler. Buyurun. Anlat evladım. Hünkârım, emrettiğiniz üzere vazife başarıyla tamamlandı. Gemiyi Romanya'ya bıraktık ve tüm mürettebatla payitahta geri geldik. Emirlerinizi bekliyoruz. Takdim edin Faruk Efendi. İsyancı Rus gemisindeki askerlerimiz. Size Romanya'da gelen teklif neydi? Bulgar çetecilere katılmamız istenmiş hünkârım. Kim teklif etti bunu? Bilmiyorum hünkârım. Peki siz yeni vazifeleriniz için bekleyiniz. Biz kimin teklif ettiğini biliyoruz. O Rus gemisinin isyanının arkasında siz vardınız. Bahaneniz oldu ve Sarıyer'deki mevkilerinizi güçlendirdiniz. Siyasette susmak da konuşmak kadar mühimdir Parus Efendi. Şimdi şunu bilin ki, Bulgarlar üzerinde her ne emeliniz varsa başaramayacaksınız. Senin istediğin şeyi yaptım. Fehim Paşa'ya ihanet ettim. Şimdi sen de istediğimi yap ve verdiğin sözü tut. Buradan git abi. Payitahtta güzel insanlar var ve sen buraya yakışmıyorsun. Buralardan git. Söz verdim. Ah Fredo, ah. Eğer kardeşim payitahtı terk etmezse Fredo... Merak etmeyin paşam. Yemin etti. Bir Sicilyalı'nın yemininden döndüğü görülmemiştir. İnşallah Fredo. İnşallah. Çok teşekkür ederim paşam. Yaptığınız iş nam istemez, ün istemez. Hepinizin çocukluğunuzdan beri devletimizin ulvi gayesine inandığını biliyoruz. Vakit geldi ve sayenizde Sarıyer mevkilerinde Ruslara karşı tedbir aldık. Artık büyük bir harp çıktığı vakit Ruslar bilecek ki boğazlara kolayca giremeyecekler. Hünkârım, sizin emirlerinizi yerine getirdik sadece. Bu iş emirden ileridir evladım.
adınızı unuttunuz. Ana babanızın rızasını alın. Onları unuttunuz. Gidip Rus ordusunda vazife yaptınız yıllarca. Size gelecek emre kadar uyudunuz. Uyandınız ve bizi mahcup etmediniz. Arkadaşlarımın da benim de tek gayemiz yüce devletimizin ayakta kalması. Şimdi size yeni vazifelerinizi söyleyeceğim. Lakin ondan evvel biraz dinlenin isterseniz. Ne yapmak istersiniz? Hünkârım, biz gezi gezi Rus ordusunda namaz kıldık, oruç tuttuk. Lakin açıktan ibadet içimizde ukdedir. Tek hasretimiz bu. Yiğit aslanlarım. Size ne desek az. Maşallah. Evlatlarım, şimdi size yeni vazifelerinizi vereceğiz. Açınız. Siz bir ay sonra gizli vazife için Japon İmparatorluğu'na gideceksiniz. Vazifeniz bu zarfta mahfuz. Siz Güney Amerika tarafına gideceksiniz. Aynı şekilde vazifeniz o zarfta yazıyor. Siz Çin'e gideceksiniz evladım. Unutmayınız, atamız Kürşat 40 adamıyla Çin sarayını yerle bir etmişti. Onu hatırladıkça güçlenin. Siz de Afrika'ya gideceksiniz. Diğer arkadaşlarınızla beraber. Yaptığınız vazifeyi devletimizin mükafatlandıracak gücü yoktur. Çünkü bu vazifeleri kabul ederken dünyalık menfaatlerden sıyrıldınız. Devlet ancak size dünyalık verebilir. Aslanlarım, Allah katında çabalarınız kıymetlensin inşallah. İnşallah. Validem. Söyle Abdülkadir. Pakize ablası Efsun'a haber yolladı. İzdivaç teklifimi kabul etmiş. Öyle mi? Ama sen buna hiç sevinmiş görünmüyorsun. Bilakis. Gayet mesudum. Halinde bir heyecan, gözlerinde bir pırıltı, yüzünde bir tebessüm yok. Hatta ben Pakize'ye karşı içinde sevgi kırıntısı bile olduğundan emin değilim. Sen gerçekten istiyor musun bu evliliği? İstiyorum validem. Hem de hemen. Mümkünse Naime'nin düğünüyle birlikte yapalım bizimkini de. Evladım bu kadar acelen nedir? Benim Pakize ile izdivacın konusunda çok ciddi tereddütlerim var Abdülkadir. Daha benim aklımda bile yokken Pakize'yi siz layık görmemiş miydiniz bana? Şimdiki tereddütlerinizi anlayamıyorum. Sen söyledin ya işte, aklında bile yoktu. Sonra nasıl birdenbire bu kadar alelacele evlenmek istediğin bir kız haline geldi anlamıyorum. Bunun Sabahattin'le bir alakası var mı? Bak eğer bu izdivaç isteğinin Sabahattin'le olan husumetinle bir alakası varsa... Sabahattin'le hiçbir alakası yok validem. Size söylemiştim. Sabahattin diye birisi yok. Ben Pakize'yi beğeniyorum. Ve hemen evlenmek istiyorum. O da teklifimin kabul ettiğine göre artık konuşacak bir şeyimiz yok sanırım. Sabahattin Efendi. Ne işiniz var sizin burada? Pakize ile konuşmam lazım. Siz yeterince konuştunuz. Daha fazlasına lüzum yok. Bakın, izin verin. Hatamı telafi edeyim. Ona çok çirkin sözler sarf ettim, biliyorum. Bırakın özür dileyeyim. Bu saatte münasip olmaz. Başka vakit gelirsiniz. Bekleyecek bir dakikam bile yok benim. Eğer izin vermezseniz bütün sokağı ayağa kaldırırım. Yemin ederim. Yaparım. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Şehzade bu yaptığınızı duyarsa neler olur biliyor musunuz? Umurumda bile değil. Benim umurumda ama.
Şehzade veya bir başkasının hakkımda yakışıksız tek bir kelime etmesine müsaade etmem ben. Namusuma, onuruma laf söyletmem. Siz bunu yaptınız. Ben çok özür dilerim. Sizi öyle Abdülkadir'le arabadan inerken görünce ben sandım ki... Sandığınız şey şu anda gerçek. Ve kapımda bir gün değil, bir ömür de bekleseniz bu gerçeği değiştiremeyeceksiniz. O yüzden şimdi bana ve kendinize bir iyilik yapıp gidin buradan. Onun tek derdi benim. Bana olan kininden seninle evlenmek istiyor. Seni sevmiyor. Hiçbir zaman da sevmeyecek. Seni sevmeyecek. Kızgınlığından böyle söylüyor. Endişe etme. Sen en doğru olanı yaptın. İnşallah abla. Neden gitmek istiyorsun? Bir söz verdim efendim. Kime? Kardeşime. Fehim Paşa'nın katlettiği kardeşime. Bana verdiğin söz ne olacak? Verdiğin sözlerin bir bedeli var Luka. Aile sözünü bozamam efendim. Bana verilen söz hariç, bedeli karşılığında her söz bozulur. Şimdi bana söyle, kardeşine verdiğin sözün bedeli nedir? Kandır. Ya benim kanım ya da Fehim'in. Yanımda kalacaksın. Senin kanın bana ait. Fehim Paşa'dan intikamını al. Ailene verdiğin sözü tutmuş ol. Hala bana uşaklık etmede ısrarcısın Fredo. Ben size uşaklık etmekten şeref duyarım paşam. Ama az kalsın ihanetin limanına demir atacaktın. Luka'yı abimi limanda görünce endişe yaptım. Şok geçirdim. Hata ettim. Ve bize abinin canını bağışlattın. Emin olun gidecek. Gitmezse biz göndeririz zaten. Gidecek paşam. Aile yemini etti. O yemini bozamaz. İnşallah Fredo, inşallah. Eğer gitmezse onun canını ben alırım. Yanlış Fredo. Çok yanlış. Abinin canını alman çok yanlış. Eğer abin gitmez ise onun canını ben alırım. Şimdi yeniden doğdum. Verdiğim bütün sözlerden kurtuldum. Bekle beni Fehim Paşa. Bekle beni. Senin de kanını akıtacağım. Senin de kanını akıtacağım. Gel.
Hünkârım. Size danışmak istediğim bir husus var. Abdülkadir'le mi alakalı? Nereden anladınız? Gözlerinize düşen gölgeden. Bu seferki marifeti nedir? Niçin sizi böyle mahzun etti? Kendi düğününün de Naime'ninkiyle birlikte olmasını istiyor. Pakize ile evlenmekte kararlı. Önce vazgeçip sonra tekrar istemesini kararsızlığa vermiştim. Lakin evlenmeyi bu kadar istediğine göre anlaşılan kararını verdi. Esasen geçen sefer vazgeçen bendim. Niçin? Pakize'nin ablası Efsun Hanım. Ben kendisine yeterince itimat edemedim. Lakin gelinimize dair bir kuşkunuz yok. Abdülkadir de kararından emin. Uygundur. Naime kızımızla beraber onun da düğününü yapalım. Yoksa hem kızınızı hem oğlunuzu aynı anda evlendiriyorsunuz diye mi bu üstünüz? Evlatlarımız er ya da geç evleneceklerdi zaten. Allah benim başımdan sizi eksik etmesin yeter. Zühtü Paşa. Marif Nazırlığından Bel Hanım'ın aradığı Arap aşiret reislerinin oğulları yerine geçecek talebeler istediğimizde gençler gönderdiniz. Biz bunların arasından Haşim Efendi'yi seçtik. Ona mühim bir vazife vereceğiz. Haşim Efendi'nin sadakat ve liyakatini bendeniz kefilim hünkârım. Bu kefalet bizi memnun etti paşa. Haşim evladım. Buyurunuz hünkârım. Bel Hanım Arap aşiretlerinin evlatlarını bulduğunu sanırken sizi buldu. Sizi biz gönderdik ki Arap aşiretlerinin evlatları kandırılıp yoldan çıkmasın. Lakin Bel Hanım'ın asıl maksadını öğrenemedik. Size mühim bir vazife düşüyor. Emredin hünkârım. Bu gördüğünüz şahıs Beni Cuşem kabile reisinin oğlu Alim Efendi. Bel Hanım sizi Alim Efendi olarak tanıyor. Bizim öğrenmek istediğimiz Bel Hanım'ın İngiliz hariciyesinin desteğiyle hangi Arap aşiretlerini ele geçirdiği ve hangisini elde etmek istediği. Siz bunları öğreneceksiniz. Nasıl hünkârım? Bel Hanım'a karşı Beni Cuşem kabilesinden Alim Efendi olarak zafiyet göstereceksiniz. Sizin de onun gibi düşündüğünüzü bilsin. Size güvenecek, tertibini sizin üzerinizden yapacak. Böylece her ne yapılacaksa ve dahi hedefinde ne varsa bizim de malumumuz olacak. Lakin dikkat ediniz. Bel Hanım sizin gerçek talebelerin yerine geçtiğinizi asla anlamamalı. Emredersiniz hünkârım. Ne yapacağız efendim? Abdülhamit ne yapmak istediğimizin farkında. Bize Arap aşiretlerinin çocukları diye kendi seçtiği talebeleri gönderdi. Esma. Keşke dediğin gibi Abdülhamit benim ne yapmak istediğimi farkına varsa. O bize sahte talebeler gönderdi. Ama biz Arap şeyhlerinin çocuklarına ulaştık. Uzun ve meşakkatli bir yola çıktım. İnsanlığı medeni bir dünyaya inandırmadan da geri dönmeyeceğim. Abdülhamit benim fikirlerimin insanları kurtaracak yegane fikirler olduğunu anlayana kadar karşımızda duracak. Ama sonunda o da bize inanacak. Bizim gerçek talebelere ulaştığımızı bilmiyor. Ya öğrenirse? Öğrenemeyecek. Bize gönderdiği talebelerle konuşmaya devam edeceğiz. Onlara fikirlerimizden bahsedeceğiz. Abdülhamid'e de
karşımızda durmaması gerektiğini anlaması için iyi bir ders vereceğiz. Nasıl? Ne yapabiliriz ki? Abdülhamit sahte talebeler üzerinden bizim hedefimizi öğrenmek isteyecektir. Biz Abdülhamit'in ajanlarıyla konuştuğumuzu bileceğiz. Ama Abdülhamit bizim gerçek şeyh çocuklarına ulaştığımızı bilmeyecek. Yani hep bir adım önde olacağız. Abdülhamid'e darbe yapmaya hazırlanıyoruz. Lakin bizim Abdülhamid'e kurduğumuz bu oyunlarla istediğimiz kişiyi sadrazam seçtirebilmemiz pek mümkün görünmüyor. Darbe yapacaksak bu sadrazamla anlaşmadan olmaz. Ki Sultan Abdülaziz tahttan indirildiği vakit sadrazam mütercim Rüştü Paşa darbecilerin başındaydı. Abdülhamid'e sadrazam seçtirecek gücümüz yok belki. Ama Abdülhamid'in tercihleri de ortada. Ya Said, ya Selim ya da Mahmut Paşa olacak. O halde ihtimalleri eleyelim. Mahmut Paşa en zayıf halka. Elbette karanlık mazisinden bir hayalet çıkıp onu kovalar. O hayaletin ne olduğunu biliyorum. Mahmut Paşa'nın Siyonist Kongre'de yaptığı yardımların vesikaları hala benim elimde. O halde Selim Paşa bu vesikaları sultana sunarak sadrazamlık hususunda tercihleri ikiye indirir. Biz de Abdülhamid'in kimi sadrazam olarak atayacağını bekleyeceğiz. Selim Paşa olursa âlâ, Said Paşa büyük bir muamma. Su meselesi nihayete eriyor hünkâr. Masrafların hesabı. Epey tutmuş. Lakin inşallah büyük hizmet etmiş olacağız İstanbul ahalisine. Hem de çok büyük bir hizmet hünkâr. Hünkâr, sadaret makamı da bekliyor. Bir karar verebildiniz mi? Paşalar da sual ediyorlar. Verdik sayılır paşa. İnşallah memleket için faydalı olacak hünkâr. Mahmut Paşa'nın faydası olur mu? Yani hünkâr, Mahmut Paşa'nın hataları malum. Lakin af diledikten sonra da bir hata yapmadı. Devlet tecrübesi de ortada. Eğer geçmişin karanlıksa, mazi öyle bir katildir ki, istikbal meşalesinin yanacağını anladığı anda onu söndürmek için ortaya çıkar. Maalesef Mahmut Paşa'mız bunu bilmiyor. Sadareti istiyor. Lakin neyle karşılaşacağından, onu nasıl çıkmazlara sokacağından bir haber. Biz Mahmut Paşa'yı çağıralım. En iyisi her şeyi kendisi görmeli. Bakalım Bedice-i Kelam'ın adamı olabilecek mi? Emredersiniz hünkâr. Abdülhamit oyununu kuracak mı? Göreceğiz. Bizi alt etmek için gönderdiği talebe. Alim. Tabii sahte adı. Beni Cuşem kabilesinden gerçek alimi bul. Konuş onunla. Abdülhamit'in ne tür bir istibdatçı ve medeniyet düşmanı olduğunu anlat. Sergimi beğenmediğinizi düşünmüştüm. Alimdi değil mi adınız? Evet. Öz medeniyetimize bir şans daha vermek istedim. Arap medeniyetinin İslam'la başladığına inanıyordum ama siz daha öncesinin var olduğunu söylüyorsunuz. Medeniyet dinler gibi birdenbire zuhur etmez. Birike birike, bin yıllarca büyür ve asla durmaz. Eğer sahip çıkılmazsa da yok olması sadece birkaç yıl alır. İstibdatla idare edilen imparatorluğun Necip kavimleri medeniyetlerini kaybediyorlar. Ya bu sizin iddianız öyle değil mi? Unutturulmaya çalışılıyorlar diyelim. Ben de hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü kaybedilecek kadar değersiz olmadıklarını düşünüyorum.
daha ileriye taşınmasının mümkün olduğunu hatırlatıyorum. Sizin samimiyetinize inanıyorum. Serginizi de, fikirlerinizi de arkadaşlarımla birlikte destekleme kararı aldık. Son zamanlarda fikirlerimi destekleyenlerin sayısı epey arttı. Sizi çok şaşırtacak bir şey göstermek istiyorum. Hünkârım, beni taltif etmek için buraya emrettiğinizi düşünüyorum. Hoş geldiniz paşa. Genç yaşınızda Sadaret Maktubi kalemi, ardından Amedi odasında memurluk, Dahiliye Nazırlığı ve Sadık Paşa kabinesinde Adliye Nazırlığı yaptınız. Sizi biz vezir yaptık. Scaglieri Aziz Bey komitesiyle alakanız ortadayken sizi affettik. Sonrasında türlü hırslara kapıldınız. Lakin sizi yine affettik. Hünkârım, hata rahına girdiğimiz çoktur. Lakin sizin af kapınızı da her vakit çalmasını bildik. Biz de her vakit o kapıyı açtık. Mahmut Paşa. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Şimdi bana söz vereceksiniz. Size vazife versem de, vermesem de, sadaret makamına sizi getirsek de, paşalığı elinizden alsak da bana söz vereceksiniz. Vakit gelir alemi cihangir olur, vakit gelir güçten düşer. Vakit gelir adaletin kalesi olur, vakit gelir hata yapar. Vakit gelir güçlüdür, vakit gelir güçsüz. Her haliyle devlet bizimdir. Devletsiz kalmanın acısını da millet çeker. Millet için devletimiz var olsun. Var olsun hünkârım. Devletine ihanet zehrini tadan kahrolsun. Hünkârım, eğer devletime, milletime ihanet edersem ben de kahrolayım. Yabancının dümen suyuna giren kirli denizde boğulsun. Boğulsun hünkârım. Devletinin ve milletinin menfaatini şahsi menfaatimden geride tutana veil olsun. Veil olsun hünkârım. Yetimin malını, devletin mülkünü heba edene yazıklar olsun. Yazıklar olsun hünkârım. Sadaret mührünü eline alıp da mührü vurduğu emrin neticesinin kötü olduğunu bile bile o yola girene ceza olsun. Eğer sadaret mührünü elime alabilirsem, devletimin ve milletimin aleyhine de bir karar verirsem, bana da yazıklar olsun. Cezam neyse razıyım. Hünkârım, benim bütün sadakatim sizedir. Eyvallah. Müsaadenizle hünkârım. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Mahmut Paşa, İnşallah verdiğin sözü tutar. Sadrazamlık elinden gidince yeniden ihanet bataklığına batmazsın. Sen de göreceksin ki mazin seni sadrazam yapmamı engelleyecek. Nedir bu? Benden istediğin yardım. Seni sadrazam yapacak vesikalar. Devlete zarar verecekse kalsın. Hayır. Sadece sadrazamlığa layık olmayan birini ifşa edecek bu vesikalar. Mahmut Paşa, Siyonist Kongresi'ne para yardım mı yapmış? Evet. Hem de Yahudilerden sonraki en yüksek meblağıyla. Neden bunu bana veriyorsunuz? Size yardım etmiş birini neden ifşa ediyorsunuz? Ben acılı bir babaya, kızı katledilen bir babaya yardım ediyorum. Vicdanımı rahatlatıyorum. Çok minnettarım. Selim Paşa, sizden küçük bir ricam olacak. Sadrazam olduğunuz vakit limanlardaki ticaretle alakalı benim lehime bir karar almanızı isteyeceğim. Devletin maliyesi zarar görmeyecekse
Söz veriyorum yapacağım Bay Arslan.